Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar ve örgüdaşlarım. Bu videoda parçaya başlamadan önce her zaman sonda söylediğimi başta söylemek istiyorum. Hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli motivasyon kaynağım. Her zaman beni yalnız bırakmayıp yorumlarınızı yapıyorsunuz. Çok ama çok teşekkür ederim. Çok yakın zamanda da katıl butonunu aktif ettim. Oradan da isterseniz şayet bana destek verebilirsiniz. Hepinize her daim varlığınızı hissettirdiğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da beraberce bir Afrika menekşesinden yine çanta öreceğiz. Ama inanın o kadar tatlış bir çanta oldu ki şimdi size şöyle de göstereceğim. Bence çok tatlı, çok kullanışlı. İçine tabii ki terziye bırakıp astar ve şuraya da bir çıt çıt takacağım. Siz de kendiniz yapabiliyorsanız, şayet terzilik varsa astarınızı kendiniz dikebilir ya da yaptırabilirsiniz ya da böyle de kullanabilirsiniz ama astar biliyorsunuz, her zaman söylüyorum, çantanızın ömrünü uzatır. Bu çanta için yine her zamanki gibi 4 mevsim koton iplerle 13 tane Afrika menekşesi motif hazırladım. Yarn Art Jeans, Alize Koton ve Gold ve onun türevleri gibi düşünebilirsiniz. 13 tane motifi hazırladıktan sonra belli bir form veriyorum. Şekil olarak diziyorum. Onu önüme alarak oradan birleştirmeye başlıyorum. Yani birleştirirken bir tık zorluğu olan bir çanta kafa karıştırıyor gibi geliyor ama önümüze dizdiğimizde gayet de güzel yol alınabiliyor. Şimdi ben birazdan bunları nasıl yaptığımı dizeceğim ama o arada hangi tığı da kullandığımı size göstermek istiyorum. Bu çantayı 2,5 milim tığ ile ördüm. Netlerse siz de göreceksiniz. Netlemedi. Arkadaki ürünlerden ötürü netlemiyor. Şöyle gösterirsem. Evet. 2,5 milim tığ kullandım. Zemin olarak da bu motifleri Yarn Art Jeans'in 87'si ile birleştirmeyi planlıyorum. Bunun yapımını beraberce başlayacağız birazdan. Ben motiflerin dizimini yaptım. Bu arada Afrika menekşesi motiflerini burada yapımını göstermeyeceğim. Çünkü kanalımda çok fazla sizlerle paylaştım. En son tekniklerle ördüğüm motif videosunu da hemen bu videonun altına link olarak bırakacağım. Benimle birlikte örmek isteyenler motiflerini oradan faydalanabilirler. 13 tane motifimi çantam için gerekli şekilde dizdim. Eğer bu şekilde dizip yol alırsanız çok daha kolay ilerleyecektir. Şimdi bu kadraja sığmadığı için sevgili eşimden rica edeceğim. Şöyle ya da şöyle sizler için fotoğrafını koysun, çekmiş olduğum, ve siz o fotoğrafı kullanarak, ondan faydalanarak motiflerinizi dizip birleştirmeye benim gibi devam edin lütfen. Buralarda bir yerdedir eminim şu anda. Söylemek istediğim bir başka şey de, İlla ki kullanmak zorunda olduğunuz motifler Afrika menekşesi değildir. Elinizde farklı motifler de vardır. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ben size motiflerin ölçüsünü vereyim. 12 santim bir tane motifim. Bittiğinde de çantanın ölçüsünü veririm. Siz de ona göre değerlendirirsiniz. Şimdi ilk olarak şöyle önce bir göstereyim nasıl dizdim. Ve ilk olarak nereden birleştirmeye başlayacağım? Alttan başlayacağım. Bunu, daha sonra üstüne bunu, derken üstüne bunu, bunu diye. Değişik bir teknikle, yani her zaman kullanmadığım bir şekilde farklı bir teknik var burada birleştirirken kullandığım. Başlayalım. Şu anda tam olarak fotoğrafta gördüğünüz kısmın altındayım. Şu motifle de başlıyorum. Bu motifin etrafını sık iğne öreceğim. İlk motifimde yapacağım tek işlem etrafını sık iğne ile geçmek. Nasıl geçiyoruz? Hemen birlikte başlayalım. İlk olarak ilmeğimi çıkartıyorum. Daha sonra motifimi alıyorum ve köşesinden başlıyorum. Şöyle aradan ilmeğimi çıkarttım. Şu ipi yana doğru aldım. Üstüne öreceğim. 1 ve 2 tane
sık iğnemi ördüm ilk olarak. Daha sonra hemen yanındaki trabzanın tepesine, yanındakine, sırasıyla her bir trabzanın tepesine 2 tane sık iğne örüyorum köşeye kadar. Köşeye geldiğimde ise hemen 2 tane sık iğnemi örüp 2 tane de zincir çekiyorum. Aynı köşenin içine 2 tane daha sık iğne ördükten sonra yine bütün trabzanların tepesine sık iğnelerimi örüp başladığım noktaya kadar geleceğim. Sonuna geldim. Şimdi burada sonunda da 2 sık iğne ile başladığım köşedeyim. Yine diğer 2 tane sık iğnemi örüyorum ve 2 zincirimi çekip ilk yaptığım sık iğnenin içinden kaydırarak geçirdikten sonra sıkıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Sık iğne ile etrafını geçtiğim motifimi. Şimdi bu motifi aralarda, şu ipim aralarda gizleyeceğim. İpi gizledikten sonra motifi ait olduğu yere bırakıyorum. Üstüne hangi motifi ekleyeceksem ki bunu ekleyeceğim. Hemen onu alıyorum. Ve bunu buna ekleyeceğim için tek kenardan 3 kenarını sık iğne ile geçiyorum. 4. kenarı sık iğne ile örerken motifimle birleşiyorum. Nasıl mı? Şöyle bakın, yine aldım. Hemen 3 tane kenarını aynı biraz evvel gösterdiğim gibi sık iğnelerim ile tamamlayıp geleceğim. Motifimin 3 kenarını da ördüm. Şimdi buradaki köşeye de 2 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra burada üstündeydi biliyorsunuz bu elimdeki. Bunu alıp birleşeceğim. Arka yüzünü bunun arka yüzüne denk getiriyorum. Arka arkaya verdiriyorum. Ve bu motifte de 2 zincir çekmiş olduğum köşedeki boşluğun içinden batıp ipi alarak kaydırarak geçiriyorum. Sonra bir zincirimi çekip hemen buraya geliyorum. Bir ilk sık iğnemi örüyorum. İlk sık iğnemi ördükten sonra ise karşısındaki denk gelen, bunun karşılığı olan sık iğnenin içine batıp ilmek çıkartıyorum. Ve yine bir sık iğne örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek. Buraya geliyorum ve hemen bir sık iğne daha ve karşıdakinin denk gelenin içine batıyorum. Bir sık iğne daha. Buraya geliyorum. Trabzanın tepesine batacağım. Sık iğnemi ördüm. Karşısındaki denk gelen sık iğnenin içinden ilmeğimi çıkartıp beraber örüyorum. Bu şekilde iki kenarı birbirine birleştirmiş olacağım. Çıkardım, geldim buraya, ördüm. Hemen karşısındakinin içinden batıp ördüm. İki kenarın sonuna kadar geleyim. Sonuna kadar geldim. Burayı da birlikte geçelim istedim. Buradaki köşenin içine sık iğnemi örüyorum. Yine karşısındaki sık iğneyi bulup içinden ilmeğimi çıkartıp beraber örüyorum. İkinciyi de aynı şekilde yapıyorum. Daha sonra burada iki zincirimi çekip hemen ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kilitliyorum. Burada görmüş olduğunuz üzere hemen yerine yerleştirmiş oldum. Buradaki iki motifi. Şimdi ne yapacağım? Bunu bunun üstüne ekleyeceğim. Derken bunu alacağım, ortaya yerleştireceğim. Bu ortaya nasıl yaptığımızı da görelim. Sonra geleceğim bunun altına bunu. Sonra bittikten sonra bunun üstüne bunu. Hep
bu şablonu takip ederek devam edeceğim. Önüme kurmuştum ya bir kere. Şablonun üstünden gideceğim. Şu 4 taneyi yaptıktan sonra zaten gerisini siz aynı sistemde sonuna kadar bitirebilirsiniz. Öyleyse hemen şimdi ne yapıyorum? Şu sıradaki üsttekini alıyorum. Yine bir kenarı bununla birleşeceği için 3 kenarını örüp aynı diğer motifte yaptığım gibi buna birleşmeye geliyorum. 3 kenarını sık iğne ile geçip. 3 kenarını yine ördüm. Biliyorsunuz buranın motifiydi. Sürekli yerine koyuyorum ki akıl karışmasın. Size de böyle örmenizi mutlaka tavsiye ederim. Birleştirirken hiç sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi bunun yeri bu. Burası. Hemen alıyorum. Buraya yerleştireceğim. Bu defa nereden başlıyorum? Şu iki motifin kesiştiği yerin ortasına batıyorum. İkisinin de kesiştiği bir yer var. Orayı bulup bakın bunun köşesi olmasın. Şu orta. Aradan kaydırarak geçirip bir sık iğne örüyorum. Pardon, bir zincir çekiyorum. Buraya gelip bir sık iğne örüp yine karşısındaki denk gelen sık iğnenin içinden geçirip bir sık iğne daha. Bu iki kenarı da aynı gösterdiğim teknikle karşılıklı birleştiriyorum. Hiçbir fark yok burada da. Sonuna kadar ilerleyip geleyim. Burada da köşeye kadar geldim. Şimdi burayı da birlikte örelim istedim. Hemen köşenin içine bir tane, karşısındaki köşenin içindeki sık iğneden geçirip örüyorum. Yine karşısındaki denk gelen sık iğne, 1 2 zincir, buradaki ilk başladığımın tepesine batıp kaydırarak geçiriyorum ve sıkıştırdıktan sonra yine ipimi kesiyorum. Yerine yerleştirdiğimde bakın böyle puzzle gibi ilerliyoruz. Şimdi sırada bu var. Bunu buraya oturtacağım ama bu defa sadece iki köşesini örüp geleceğim. Çünkü pardon, iki kenarını. Çünkü iki kenar burada yerine oturması gerekiyor. İki kenarı öreyim, birleştirelim. İki kenarını ördüm. Şimdi hemen bu birleşeceğim yeri alıyorum. Burası. Şuradaki köşenin içinden batarak kaydırma yöntemiyle geçiyorum. Kilitledikten sonra buraya sık iğnemi örüyorum ve hemen yine karşısındaki sık iğneyi bulup içinden batıyorum. İkincide de aynı şey. Yani aslında hep aynı ta ki 4 motifin kesiştiği noktaya kadar bir fark yok. Aynen örmeye devam edeceğim. Oraya kadar geleyim. Oradaki geçişi, yani şuradaki geçişi nasıl yaptığımızı beraberce görelim. Burada dördünün de kesiştiği noktaya geldim. Şimdi ilk olarak ilk 2 tane sık iğnemi hemen yanımdaki motifle birleşeceğim. Şimdi bir tanesini ördüm. Hemen buradakinin denk gelenin içinden kaydırarak, pardon, ilmeğimi çıkartıp beraber örüyorum. Buraya da bir sık iğne daha yapıyorum. Yine karşısındakinin denk geldiği sık iğneden ilmeğimi çıkartıp örüyorum. Daha sonra bir zincirimi çekip tam olarak şu üstteki motifin üçünün kesiştiği orta noktayı buluyorum. Arasından ilmeğimi geçirip ilmeğin arasından da geçiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum ve buraya gelip sık iğnemi örüyorum. Ve artık bununla işim bitti. Şunun karşısında denk gelen köşedeki sık iğnesinin içinden batıp sık iğnemi örüyorum. Yine ya bu iki kenarı da karşılıklı birleştirdiğimde artık 4 motifimi de birleştirmiş olacağım. Öyleyse iki kenarı birleştirip geleyim.
Dördünü birleştirdim. Şöylece yerine koydum. Şimdi ne yapacağım? Şuradan göstermem gerekirse. Sırada bu var. Bunu 3 kenarını birleştirip bir kenarını bununla birleştireceğim. Ve bu 5'i birleşmiş olacak. Daha sonra hemen yanındakine geçeceğim. Yine bir kenarı bununla birleşecek. 3 kenarını örüp bir kenarıyla geleceğim. Bu İki kenarını öreceğim çünkü iki kenarı birleşecek. İki kenarını sık iğne öreceğim, geleceğim, birleştireceğim. Yine aynı burada da o mantık. Sonra burada aynı. Yani buradakini kurduğumu gösterdiğim, siz böyle önünüze şablon olarak aldığınızda, şuradaki mantığı kavradığınızda artık her birini ekleyebilirsiniz. Bir parça haline getirdiğimizde de çanta formunu nasıl veriyoruz göstereceğim. Motifleri şablona göre birleştirdim. Şöylece göstermek isterim. Şimdi yapacağım işlem ise tam olarak tekli motifin olduğu yer. Yani bütününe baktığınızda zaten tekli motifin olduğu yer şurası. Siz de göreceksiniz. Hemen oradan tutuyorum iki tarafından ve katlıyorum. Sonrasında ise şurada ve şurada kalan ve şurada da bir açıklığımız var zaten. Şunu şöyle katlayıp böylece iki kenarı birleştirirken bir kenarda karşılıklı burada birleştirerek, yani şurada çantanın formunu vermiş oluyorum. Bitmiş olan çantanın üstünde gösterecek olursam daha iyi anlayacaksınız. Bakın. Şöyle şunu alayım kenara. Şurayı ve şurayı katlıyoruz. Şuradaki açıklığı da kapatıp çantamızın formunu böylelikle veriyoruz. O zaman ben hemen burada iki taraftan birini kapatayım, birleştireyim. Diğerini de beraberce yapalım. Bir tarafı tam birleştirerek formunu verdim. Yani buradaki açıklık, bu da böyle açıktı. Katladım. Buradan birleştim. Sonra geldim böyle birleştim. Sonra da buradaki açıklığı kapattım. Şimdi burada da bunu katlayacağım. Böylece geleceğim. Daha sonra böyle geleceğim. Ve bunu da kapatıp, yani 3 kere 1, 2, 3 kere de formunu vermiş olacağım. Burada birleştirme tekniğine gelecek olursam, gördüğünüz gibi böyle kabartmalı yaptım. Görüntüsü hoşuma gittiği için. Tabii siz bunu kaydırma yöntemiyle ya da dikerek de yapabilirsiniz. Ben kabartmalı yaptığım için ona uygun olarak da şu şekilde birleşeceğim. İlk olarak bu köşe ve bunun köşesinden batıyorum. Ve bir sık iğne örüyorum. Yani bakın şurayı battım. Şu katlayacağım yere. Sonrasında ise her iki tarafında karşılıklı sık iğnelerinin, ilmeklerinin içinden batıyorum. Şimdi ilk buradakinin içinden batıyorum. Sonra arasından geçiriyorum. Sonra buraya geliyorum. Buradakinin iç dışından batıyorum. Kaydırarak geliyorum. Bu tarafa geliyorum. Yine dıştan içe doğru batıp arasından, kaçırdık. Şöyle battım. Arasından kaydırarak geçiyorum. Sıra bunda. Tekrardan sıra bunda. Karşılıklı bu şekilde çantanın bütününe uygun olmasıyla ilgili bu tarz birleştirme yapıyorum. Şöylece alayım. Ve burada sanırım anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu tekniği bir önceki Afrika menekşesi çantasında da sizlere göstermiştim. Bir hırka yapımında da göstermiştim. Görüntüsü çok hoşuma gidiyor. O zaman hemen şuraya kadar geleyim. Şuradaki geçişi yapalım. Bu kenarı birleştirip geldim. Şimdi buradaki ortaya batıp ve karşıdaki şu birleştiğim yanımdaki motifin boşluğuna batıp bir köşe boşluğuna sık iğne örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip tam olarak şu karşıda var olan motifin köşesinin içinden kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Bir zincir daha çekiyorum ve aynı boşluğun içine gelip bir sık iğne daha yapıyorum. Daha sonra karşılıklı
şurada karşılıklı kaydırma yöntemiyle birleştirmeye devam ediyorum. İlk dişlerine batarak. Bu kenarı da aynen böyle geçeceğim. Sonrasında ise şurayı birleştirdikten sonra burası açıklıkta, şurası kalacak. Onu da birleştireceğiz. Bu kenarı da birleştirdim. Şöylece ne? Ve son artık bu ikisi kaldı formu vermem için, ama buraya geldiğimde sona şu geçişi de size göstermek istedim. Şimdi bunu birleştirdim. Şuradaki köşeye batıyorum. Aynı şekilde buradaki de boşluğu bulup onun da içine batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra iki tane şu yine bu köşeyle bunun birleştiği orta köşeyi bulup yine bunu da birleştiriyorum. Çünkü bunu da böyle karşılıklı birleştirmeye başlayacağım. İç dişlerinden yine bunu buldum. Kaydırdım. Hemen buradaki de ilk dişi bulup kaydırdım. Şöylece ne? Son kenarımızı artık birleştiriyorum. Aynı teknikle. Bunu da sonuna kadar birleştirip kapatayım. Artık çantamızın sap kısmına beraberce geçelim. Çantamızın formunu vermiş olduk böylelikle. Çok da tatlış oldu gerçekten. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi ne yapacağım? İlk olarak şimdi sapa geçmeden evvel şöyle bitmiş olan çantanın üstünde de size göstermek istiyorum. Sapını örmeye başlamadan evvel bir tur böyle şu çevreyi geçeceğim yarım trabzanla. Nasıl mı? Hemen bakalım beraberce. İlmeğimi çıkarttıktan sonra ilk olarak şuradan başlıyorum. Şu yani neresi? Şu saplar değil de şu sapların yan tarafına gelen kısımdan başlıyorum. Buraya tığımın üstüne ipimi aldım, battım. Şunu da şöyle yana doğru kaydırayım. Hepsini bir topluyorum. Daha sonra hemen şurayı ortaya atlayıp şuraya geliyorum ve buraya da bir tane örüyorum. Ve bundan sonra her bir sık iğnenin üstüne bir yarım trabzanımı örüyorum. Şuraya gelene kadar, şuraya gelene kadar devam edeceğim o şekilde. Buraya kadar geldim. Şimdi bu ortaya geldiğimde ise şuradaki boşluğun içine iki tane daha yarım trabzan örüyorum. Daha sonra sık iğnelerimin tepesine birer tane yarım trabzan, çakma sık iğne diyelim, örüyorum. Yani köşedeki üstteki boşlukların içine iki tane örerek devam ediyorum. Burada da aynısını yapacağım. Bu arka iki tane de aynısını yapacağım. Geçişlerde de aynı şuradaki gibi buraya bir tane, buraya da bir tane örüp, yani şuraya bir tane, buraya da bir tane örüp burayı toplayıp geçiş yapacağım. O zaman ilk sırayı da bu şekilde tamamlayıp geleyim. İlk ördüğüm trabzanın olduğu yere kadar geldim. Onun üstüne kaydırma yöntemiyle geliyorum. Tığımın üstüne ip alıp aynı yarım trabzanın üstüne bir yarım trabzan daha örüyorum. Ve sırasıyla burada örmüş olduğum her birinin üstüne birer tane daha örerek ilerliyorum. Ta ki şu sapı öreceğim yere kadar. Orası neresi? Şuradan, yani burası nerede oluyor? Şurası olmuş oluyor. Buradan sapı başlayacağım. Oraya kadar örüp geleyim. Tam olarak tepe noktasına geldiğimde artık sap için zincir çekmeye başlayacağım. 80 tane çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 80'e tamamlayıp geliyorum. Zinciri 80 tane çektim. Tam olarak buraya geliyorum ve burada tepeye batıp hemen, pardon, tığımın üstüne ip almadım. Batıp hemen bir
yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra yanındakinden devam ediyorum. Ta ki diğer sap öreceğim kısma kadar, yani bu arkasında kalıyor. Şöylece şöyle geleceğim. Buraya kadar şöyle yarım trabzanla devam edip buradan da zincir çekeceğim. Şu sapı ördükten sonra şuraya geldiğimde bir toplanma olmaması açısından şurada bir nasıl anlatayım, görüntü çirkinliği olmaması açısından bir toparlama yapıyorum. Şimdi bunu böyle tuttum. Yanındakine de battım, çıkarttım. Hepsini bir topluyorum. Orada bir eksiltme yaparak düzeltiyorum. Ve hemen yarım trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Diğer sapı öreceğim yere kadar. Bu tarafta da tam karşılığında, yani sapı öreceğim yerdeyim. Yine burada da 80 tane zinciri çekmeye başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 80'e tamamlayayım. 80'e tamamladığım zinciri bu defa da tam olarak bunun tepesine batıp hemen bir yarım trabzanımı örüyorum. Daha sonra sırasıyla başladığım yere kadar yarım trabzanlarımı örüyorum. Başladığım yere gelince de ikinci sıraya, daha doğrusu sapın üstüne öreceğimiz ilk sıra olacak. İstediğiniz kalınlıkta bunun üstüne geçebilirsiniz tabii ki. Tam olarak o geçiş bölgesine geldiğimde şöyle bir tane çıkıyorum. Sonra yanına batıp bir tane daha birlikte örüp hepsini bir topluyorum. Yığılma olmasın diye ve ilk başladığımın üstüne kaydırma yöntemiyle geliyorum. Sonra hemen tığımın üstüne ipimi alıp aynı noktaya batıp hemen ilk yarım trabzanımı örüyorum. Sırasıyla bütün ilmeklerin üstüne batarak devam ediyorum örmeye ta ki zincire gelene kadar. Zincirin üstüne nasıl devam edeceğimizi de göstereceğim. Tam olarak zincire geçişe geldim. Birlikte görelim istedim o geçişi de. Şimdi buraya bir tane ördüm. Hemen yanındakine de bir tane daha örüyorum. Daha sonra her bir zincirin içine batıp bir tane çakma trabzanımızı, çakma sık iğne yarım trabzan. Ay, her seferinde ikisini de kullanmam. Bir türlü alıştıramadım ağzımı birine. Ters döndürmeden düzünü örmeye çalışıyorum bu arada. İlk sıra biraz zorluyor. Şimdi buradayım. Bu aslında her bir zincirin içine bu şekilde örüp tamamlayıp geleyim. Sonunu nasıl geçtiğimizi de göstereyim size. Bunun bitimini yani. Sapın sonuna da gelince geçişi birlikte yapalım istedim. Yine burada sonuna kadar her bir zincirin içine bir tane örerek geliyorum. Ve burada hemen geçiş yaparken de ilmeklerin üzerine yine yarım trabzanlarımı örüyorum. Böylece geçeceğim ve buraya gelip hemen bunun da üstünü öreceğim. Şurada bir toplama yine yapacağım. Onu size gösteririm. Şu ortalarda katlama olmasın diye bir toplama yapıyorum biliyorsunuz. Oraya geleyim, birlikte yapalım yine. Geldim şimdi buraya. Hemen battım. Çıktım. Tekrardan tığımın üstüne ilmek aldım. İp aldım, battım. Çıktım ve her birini birlikte topladım. Sonra sapın üstüne kadar yine geliyorum. Sapın üstüne de yani zincirin üstüne diğer tarafta yaptığımın aynısını yapıp başladığım noktaya geleyim. Yani sapın ikinci sırası oluyor. 2 sırada tamamlayacağım. Siz daha kalın tabii ki örebilirsiniz. Zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben hani videoyu çok da uzatmamak açısından gidişatı gösterdim. Siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz.
İkinci sıraya da geçişi de göstereyim. Ondan sonra tamamlayalım. Diğer bir sıraya geçişteyim. Şimdi oraya gelmeden evvel hemen şuradaki toparlamayı da birlikte yapalım istedim. Şimdi buraya batıyorum, bir çıkıyorum. Tekrardan buraya batıyorum, bir çıkıyorum. Ve ilk yaptığım yarım trabzanın üstüne kaydırarak geliyorum. Daha sonra bir zincir çekip üstüne alıyorum ve aynı noktaya tekrar batarak diğer bir yarım trabzanımı ördükten sonra artık sapımın ikinci sırasına doğru ilerliyorum. Sapa geçişte geliyorum hemen. Burada tam olarak sapa geçişe geldiğimde her bitiş ve başlangıçta sapların şu geçişlerinde aynı işlemi yapacağım. Tığımın üstüne ipimi aldım. Bir kere çıkıp toplayacağım. Bekleteceğim. İkincide yine aynısını yapıp bu defa tığımdaki bütün ilmekleri beraber toplayacağım. Böyle bir kesme yaparak devam ediyorum. Sapların dibinde düzgün ilerlemesi açısından. Şimdi buraya geldiğimde de ise yine her bir yarım trabzanımın üstüne yarım trabzan örerek devam ediyorum. Şu sapın geçişini de size göstermek istedim gene bitirirkenki toplamayı da. Geldim şimdi. Buraya batıyorum. Çıkıp bekletiyorum. Tekrardan çıkıyorum ve hepsini bir toplayarak gene sonlandırırken de aynı işlemi yaptım. Şimdi ben bunu ikinci sırasında bitireceğim bu sapı ama 3-4 daha kalın örecek olan arkadaşlarım her seferinde bu kısımlara geldiğinde, şu kısma geldiğinde bu eksiltmeyi yapmalı ki sapları daha düzgün gözüksün. Öyleyse artık tamamen etrafını geçiyorum ve geliyorum. Evet efendim, yine en sevdiğimiz kısım finaldeyiz ve harika bir çantayı beraberce örmüş olduk. Böyle iki tarafını da göstereyim size. İki tarafı da ayrı güzel. İki çanta da ayrı güzel oldu bu arada, onu da söylemek istiyorum. Bakın hemen onu da göstereyim şöyle size. Bu rengi de ayrı güzel oldu. Valla renk renk yapıp evinizdeki artan iplerinizle zemin rengine de 50 gram ipi açıyorsunuz ve şu kadarı artıyor. Hem az ip gidiyor hem çok kullanışlı, çok da güzel bir model oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendinizse sizden bir kalbinizi bırakmanızı rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.